Mucize Şans kanalından merhaba. Türkçe kelime tekrarlarıyla ilişkilerinizi iyileştirin. Eğer ilişkilerinizi yönetirken buna her tür ilişki dahil zorlanıyor, sık sık anlaşmazlıklara düşüyorsanız artık bu videoyu tam olarak dinledikten sonra nasıl iyileştireceğiniz yönünde bilgiye sahip olacaksınız. Ve eğer seçerseniz yaşadığınız ilişkileri iyileştirmek için yapacağınız bu çalışmalarla çok önemli yol almanıza imkan sağlayacak. İlişkiler konusunda problem olduğunda oluşabilecek rahatsızlıklar: fazla kilo, koklama, nefes alma organlarında sorunlar, rahim, cinsel organlarda, el ve ayak parmaklarında sorunlar, kadın hastalıkları, bel, sırt, göbek, omurilik, böbrek sorunları, iktidarsızlık, diyabet, idrara çıkma zorluğu problemleri görülebilir. Yapacağınız çalışmalarla bu rahatsızlıkların iyileşmesi yönünde olumlu gelişim sağlayabilirsiniz. İlişki kurmak, uzlaşmak konularını anlatan Venüs'ün doğum haritamızdaki yerleşimine göre sevgi alışverişinde kolaylık ya da zorlanma yaşanır. Bu çalışmalar tıpkı Esma-ül Hüsnalarda olduğu gibi kelime tekrarlarıyla oluyor. Farkı Türkçe kelimeler olacak. Kelimelerin de frekansı var. Anlamına göre olumlu ya da olumsuz titreşimi yayarlar. Bizler olumlu kelimelerle olumlu frekans titreşimleri hayatımıza dahil ederiz. Çalışmayı minimum 21 gün boyunca aralıksız uygulayın. Süre olarak günlük en az 45 dakika çalışmanızı tavsiye ederim. Daha fazlası daha iyi olur. Ben kendimi topluma katkı olmak konularında adadığım için ve tabii ki kendim için yaklaşık 3 saat çalışma yapıyorum. Pek fazla televizyon izlememekle birlikte ailemle beraber bakmak durumunda kaldığımda bile kendimi şifa konularına adapte edebiliyorum. Bu çalışmayı yaptığınızda neler olur? Kendinizi sevmeye ve sevilmeye layık bulursunuz. İlişkilerinizi daha sağlıklı yönetmeye başlarsınız. İlgili olan hastalık konuları daha iyi olmaya başlar. Doğum haritanıza göre Venüs'ün yönettiği ev konularında iyileşmeler olur. Kelimeyi her tekrar ettiğinizde o kelimenin zıttı olan yani negatif kısmını iyileştirmeye başlarsınız ve tekrar ettiğiniz kelimenin enerjisini hayatınıza dahil etmeye başlarsınız. Bu iyileşmeler zaman geçtikçe hem beden hem zihin hem ruh sağlığınıza olumlu yansırken ilgili çakralarda iyileşmeler yaşanır. Auranızda eksik olan enerjileri de tamamlamış yani iyileştirmiş olursunuz. Kadın da olsanız erkek de dişil enerjinizle sağlıklı bağ kurmuş olursunuz. Ve tüm bunların sonucu olarak da ilişkilerinizi sağlıklı yönetmenize katkı olur. Başta kendi ebeveynlerinizle, varsa çocuklarınızla, çevrenizle, iş arkadaşlarınızla her ilişkiye olumlu yansıyacaktır. Maddi konularda da olumlu gelişmeler yaşanabilir. Size 4 farklı yöntem anlatacağım. Siz dilediğinizi seçin. En etkili olandan başlıyorum. Bu çalışmalarda en etkili olan gözler kapalı iken yapılandır. Gözlerimiz kapalı olarak kelime tekrarı yaparken iç dünyamızı hissetmek daha kolay olur. Benim en çok uyguladığım yöntem ikinci yöntem olan bilgi mudrasıdır ve genellikle uyumadan önce ve uyandıktan hemen sonra uygulama yaparken çok daha fazla etkisini gördüğümü söyleyebilirim. Birinci yöntem. Uygulama yapacağınız kelimeye karar verdikten sonra en etkili yol olan resimde görüldüğü gibi boynunuzun altında olan ve köprücük kemiği denilen kemiğin iç tarafındaki uç noktasına hafif dokunuşlar yaparken size vereceğim kelimeyi sürekli tekrar edin. İster içinizden, ister dışınızdan. Buraya yapılan dokunuşlarla zihne her şey yolunda, söylenen kelimeyi kabul edebilirsin mesajını vermiş oluruz. İkinci yöntem. Baş parmak ucu ile işaret parmak ucunu birleştirerek kelimeyi tekrar edebilirsiniz. Bu iki parmağı birleştirerek çalıştığınızda hipofiz ve endokrin bezlerini aktif hale getirmiş olursunuz. İki parmak ucunu birleştirerek kelimeyi sürekli tekrar edin. Bu egzersizi bilgi mudrası da denir. Ruhsal ve zihinsel sorunları iyileştirmede etkili bir yoldur. Üçüncü yöntem. Diğer iki egzersizden yorulduğunuz zamanlarda tesbih çekerek kelimeyi sürekli tekrar edebilirsiniz. Evet, doğru duydunuz, çok işe yarıyor. Yine vereceğim kelimelerden seçim yaparak sürekli tekrar edin. Dördüncü yöntem. Zihninizin meşgul olmadığı herhangi bir işle uğraşırken de zihninizden kelimeyi geçirerek
sürekli tekrar edebilirsiniz. Yine kelimeyi sürekli tekrar edin. Diğer önemli konu ise burada birkaç tane kelime vereceğim. Siz odaklanabileceğiniz kadarını uygulayın. 21 gün boyunca 1 ile 3 kelime arasında seçim yaparak çalışıp bu konuları iyileştirdikten sonra diğer kelimelere geçebilirsiniz. Hepsini bir arada yapmak zihninizi karıştırabilir. Şimdi sıra geldi hangi kelimeleri uygulayacağınıza. Siz ihtiyaç duyduklarınızı uygulayın. Eğer kelimelere yargıyla bakıyorsanız bu konularda daha fazla çalışma yapmanız gerekebilir. Birazdan vereceğim kelimelerle ilgili hayatınızda ne kadar artı durumdasınız, yani bu konular hayatınızda ne kadar rahat akıyor, bunlara bakın. Burada söyleyeceğim kelimeler için -10 ile +10 arasında değer verin. Bunun sebebi sayı değeri verdiğimizde iç dünyamızdaki durumun hangi aşamada olduğunu fark etmiş oluruz. Bunun için dilerseniz kelimeleri önce not alıp gözlerinizi kapatarak içinize sorun. İç sesinizin size yanıt vermesini bekleyerek kelimelerin karşısına -10 ile +10 arasında kaç puan verdiğinizi not alın. Ve sonra en düşük çıkandan başlamak üzere kelime enerjilerine çalışabilirsiniz. Her kelime bir titreşim frekansı yayar. O kelimenin enerjisi hayatınıza ne kadar varsa siz de o enerjiyi o kadar taşır ve çevrenize yayarsınız. Ve yaydığınız titreşime göre de hayatınızda olumlu ya da olumsuzluklar yaşarsınız. Şimdi çalışma için ilk örneği nasıl yapacağınızı anlatıyorum. Konu 1. Kendimi sevmek ve sevilmek. Her şeyin başı sevgiyken biz bilinçaltında kendimizi yeterince sevemiyor ve sevildiğimize inanmıyorsak hayatımızdaki olaylar buna göre şekillenecektir. Yani kaderimiz bizim inanç sistemimizde saklı. Olumlu inançta olumlu kader, olumsuz inançta olumsuz kader yaşanır. Gözlerinizi kapatıp ve bir süre öyle kalarak kendinizi ne kadar sevdiğinizi sorun. Ve ne kadar sevildiğinizi de sayı değeri olarak -10 ile +10 arasında iç sesiniz size ne diyor ona bakın. Diyelim ki -5 dedi, bunu +10'a çıkarana kadar çalışma yapacaksınız. Ya da +3 çıktıysa yine +10'a çıkarana kadar çalışma yapacaksınız. Çalışmayı en az 21 gün boyunca hiç gün atlamadan uygulayın ki bilinçaltınızdaki kendinizi sevmek konusunda inanç olumluya dönüşsün. Kendimi sevmek kelimesini her tekrar ettiğinizde kendinizi sevmediğiniz anların anılarını iyileştirirsiniz. Sevilmek kelimesini her tekrar ettiğinizde ise sevilmediğiniz anların yarattığı yaralar varsa travmalarınızı iyileştirebilirsiniz. İşte bu kadar basit. Sadece 1 veya 2 tane Türkçe kelime söyleyerek hayatınıza olmayan, yaşayamadığınız olumlu, pozitif enerjileri davet etmiş ve almış olacaksınız. Evet, artık siz de benim gibi yabancı kelimelerden muzdaripseniz kendi dilinizle kendinizi zihin, sağlık konusunda daha iyiye taşıyabileceksiniz. Ve bakın kendinize, hayatınızda ne kadar sakinliği yaşıyorsunuz? Bunu yargılıyor musunuz? Ne kadar mutlu, nazik, huzurlu hissediyorsunuz? Kendinizi ruhen ya da bedenen temiz hissediyor musunuz? Ne kadar zarif hissediyor ve bunlarla ilgili konuları deneyimliyorsunuz? Samimiyet hayatınızda ne kadar var? Yeni bir şeyler yapmak için hevesiniz var mı? Neşeli misiniz? Adaleti ne kadar hissediyorsunuz? Dostluğu gerçek anlamda deneyimliyor musunuz? Yoksa tam tersi düşman mı görüyorsunuz insanları zaman zaman? Cömert misiniz? Ya da etrafınız size cömert mi? Beğenildiğinize inanıyor musunuz? Yoksa bu konuda yaralarınız var mı? Yumuşak başlı mısınız ya da böyle olmak rahatsız edici mi? Hayatınızda şefkat, uyum, barış, güzellik ne kadar var? Sosyal misiniz? Kendinizi zevkli buluyor musunuz? Ya da tam tersini mi deneyimliyorsunuz? Yardımlaşmayı seviyor musunuz? Ve bundan dolayı mutlu musunuz? Ne kadar dengede buluyorsunuz kendinizi? Eğlenceli misiniz? Ya da hayat sizin için ne kadar eğlenceli? Hoşgörü yaşıyor musunuz? Uysal mısınız? Bu sizi rahatsız mı ediyor? Ediyorsa sert deneyimler yaşayabilirsiniz. Kendinizi ne kadar verimli buluyorsunuz? Girişken ve rahatlık içinde misiniz? İyi niyetli olduğunuza gerçekten inanıyor musunuz? Aynı zamanda başka insanların iyi niyetli olduğuna güveniniz var mı? Yaratıcı yeteneklerinizi ortaya çıkarabiliyor musunuz? Minnettarlık duyuyor musunuz? Yapıcı mısınız yoksa yıkımlar mı yaşıyorsunuz? Kendinize saygınız var mı? Siz saygılı mısınız? Değerli hissediyor musunuz?
ve kendinizle barış içinde misiniz? Evet, söylemiş olduğum bu cümlelerden yola çıkarak hayatınıza bu konuları dahil etmek isterseniz bu kelimelerden 3 taneyle başlayabilir, yapabileceğine inanan daha fazlasını da seçebilir. 45 dakika seçtiğiniz kelimenin tekrarını yapın. Süre ne kadar uzarsa iyileşme şansınız o kadar kolaylaşır ve hızlanır. Kelimeleri veriyorum. Siz istediğinizden başlayın. Sadece kendinize zaman tanıyın. Bunları vitamin hapı gibi düşünün. Gün be gün iyiye gittiğinize tanık olun. İyi oldukça deneyimlerinizi de yorum kısmına yazın ki başkalarına da ilham olalım. Kelimelere devam ediyorum. 2. Uzlaşmacı. 3. Sakin. 4. Nazik. 5. Huzurlu. 6. Temiz. 7. Zarif. 8. Samimi. 9. Hevesli. 10. Neşeli. 11. Adil. 12. Dost. 13. Cömert. 14. Beğenilmek. 15. Şefkatli. 16. Uyumlu. 17. Güzellik. 18. Sosyal olmak. 19. Zevkli. 20. Yardımsever. 21. Dengeli. 22. Alçak gönüllü. 23. Eğlenceli. 24. Hoşgörülü. 25. Uysal. 26. Verimli. 27. Girişken. 28. İyi niyetli. 29. Yaratıcı. 30. Minnettarlık. 31. Yapıcı. 32. Saygılı. 33. Değerli. 34. Barışçıl. 35. Mutlu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle ve hoşça kalın.